İsrail ve Hamas arasında yaşananlar oldukça hızlı biçimde bir savaşa dönüştü. Dünya bu savaşı yaşarken de hemen hemen her ülke bir masaya oturup kendi görüşünü söylemeye başladı. Masada önce Amerika Birleşik Devletleri söz aldı. İsrail'e yönelik terör saldırısını kınıyoruz. İsrail'in yanındayız dedi. Fransa'nın açıklaması da Amerika Birleşik Devletleri'nden çok da farklı değildi. Çok geçmeden İtalya da masanın söz konusu tarafına geçti. Hatta bu taraf epeyce kalabalık desek sanırım abartmış olmayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti taraflara itidal ve sakinlik öneren açıklamalar yaptı. Mısır, uluslararası aktörleri göreve çağırdı. Suudi Arabistan şiddet artık dursun dedi. Ancak bu masada spot ışıklarını üstünden hiç eksik etmeyen bir ülke daha var. Açıklamaları, tavrı ve hatta iletişim yöntemleriyle bile gündem olan savaşın Hamas ve İsrail'den sonra en çok konuşulan ülkesi İran'dan bahsediyorum. İsrail ve Hamas arasında yaşananların hemen ardından en sık şekilde duyduğunuz birkaç soruyu sıralayayım. Hamas'a İran mı destek oluyor? İran bu operasyonun neresinde? İran'ın açıklamalarını nasıl değerlendirmek lazım? Bu savaştan İran neler elde edebilir? İsterseniz bu soruları hızlıca 10'a hatta 15'e çıkarabilirim. Ancak vaktimiz yok. Bu içerikte İran'a dair merak edilen her şeyi cevaplamalı ve bunun için de hemen başlamalıyız. Ancak başlamadan söylemem gereken bizim için çok önemli bir duyurum var. YZT YouTube kanalı emin adımlarla 2 milyon aboneye doğru ilerliyor. Bu yolculukta sizin de abone olup bildirimleri açmanız bizim için tahmin ettiğinizden daha değerli. Sadece birkaç saniyenizi ayırmanızı rica ediyorum. Ve evet, artık konuya girebiliriz. Önce Hamas ve İran arasındaki ilişkinin tarihsel boyutuna bakalım. Aslında bu ilişki Hamas'ın kurulmasından yaklaşık 3 yıl sonra 1990'lı yılların başında başladı. Zamanla küçük yardımlaşmalar, destekler ve olumlu seyir bir işbirliğine dönüştü. Hamas 2007'de Gazze şeridini kontrol altına aldığında İran'dan yoğun biçimde destek gördüğü uzun süre konuşulmuştu. Bu dönemde karşımıza çıkan iyi ilişkiler açıklamalarla da perçinleniyordu. Hamas Siyasi Bürosu'nun eski lideri Halit Maşal 2007'de Hamas Hümeyni'nin ruhen oğludur açıklaması yaptı. Yani iki taraf arasındaki ilişki özellikle ilk 5-6 yılında tamamen zirveyi yaşadı. Hamas ve İran'ın bu süreçte herhangi bir düzlemde zıtlaştıklarını hiç görmedik. Her iki tarafında üst düzey yetkilileri açık bir biçimde birbirlerine iyi mesajlar veriyor, hemen herkes İran ve Hamas'ı aynı başlık altında görüyordu. Her şey bu tonla devam ederken Suriye iç savaşı geldi çattı. Hamas söz konusu savaşta İran'ın başını çektiği tarafın tam tersine konumlandı. İlişkiler gerildi, İran'daki Hamas ofisleri dahi kapatılır oldu. Bu sefer de gerginlik ve hatta özellikle söylüyorum küslük dönemi başladı. 2012'de hem Şam hem de Tahran tarafından dışlanmaya başlanan Hamas'ın iki ülkeden de uzak geçen günleri 2018'in ortalarına kadar devam etti. Bu dönemde ise bölgenin konjonktürel durumu İran ve Hamas'ı yeniden yakınlaşmaya itmişti. Hadi neden yakınlaştıklarını da konuşalım. Tabii ki burada öncelikli gerekçe maddi sebeplerdi. Mısır ordusu tarafından Hamas'ın asli gelir kaynaklarından olan Sina'daki tünellerin tahrip edilmesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik şiddetini artırması ve bitmek tükenmek bilmeyen saldırılar Hamas'a bir ekonomik kriz olarak dönmüştü. Tüm bu şartlar altında yeniden masaya oturan ikili eskisi kadar olmasa da bazı sorunlarını çözmeyi başarmıştı. İşte o günden Ekim 2023'e kadar ilerleyen süreç inişli çıkışlı olsa da inişler çok da belirgin olmadı. Yani Hamas ve İran arasındaki ilişki destek yaklaşımları belli bir periyotta devam etmeye başladı. Bize göre biraz yavaş oldu ancak ilişkilerin geçmişini mutlaka konuşalım istemiştim. Ve evet, bugündeyiz. İran, İsrail'e yönelik Aksa Tufanı operasyonunu başlatan ülke olabilir mi? Detayları konuşmadan önce bu soruya cevap veren bazı cümleler sıralayacağım. Önce İran'la başlayalım. İran'ın iddialara cevaben yaptığı resmi açıklama şöyle: bizim Filistin'in İsrail'e verdiği cevapta bir payımız yok. Bunu biz yapmadık ancak Filistinlilerle ortak duyguları paylaşıyoruz. Peki Amerika Birleşik Devletleri ne diyor? Bu saldırıyı İran'ın yönettiğine veya arkasında olduğuna dair net bir kanıt söz konusu değil. Hamas'ın açıklamaları, yaklaşımı da İran'ın resmi ve somut bir destek vermediği yönünde. Peki tüm bu açıklamalara rağmen neden bu sorular halen sorulmaya devam ediyor? Başlıca neden tabii ki İran'ın uzun süredir devam eden dış politika yaklaşımı ile ilişkili. İran, Filistin konusunu uzunca bir süreden bu yana anayasal düzeye çekecek seviyede önemsiyor.
Hatta bunun net biçimde yapısallaştığını dahi söyleyebiliriz. Bundan da öte söz konusu durum için öne sürebileceğimiz en geçerli gerekçe düşmanımın düşmanı dostumdur yaklaşımında saklı. Hamas'ın birincil düşmanı İsrail onlarca yıldır İran'ın öncelikli düşmanlar listesinde yer alıyor. Yani her iki tarafta İsrail'e yönelik atılacak her karşı adımı bir kazanım olarak değerlendiriyor. İsrail'in özellikle İran nükleer programına dair önemli isimlere yaptığı iddia edilen sabotaj, suikast ve operasyonlar İran'la ilişkilerini düzeltilemeyecek seviyede bir olumsuzluğa sürüklemişti. Eminim iki ülke arasındaki tek gerilimin de bu sebeple olmadığını biliyorsunuzdur. Yani İsrail'e yönelik herhangi bir adım atabilecek bir ülke, oluşum yahut organizasyonun İran tarafından memnuniyetle karşılanması neredeyse kesin. Peki bu neden açıklamalara yansımıyor sorusunu sorduğunuzu duyar gibiyim. Burada da karşımıza tabii ki hukuk ve uluslararası konjonktür geliyor. İran hali hazırda Kuzey Kore ile birlikte dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi konumunda. Aralarında bakanların da bulunduğu onlarca kişi çok sayıda ülkeye giremiyor. İran zenginlerinin tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük paraları Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere batılı ülkelerde kilitlenmiş durumda. Hatta İran'ın bu şekilde dondurulan paralarının tekrar İran'a dönmesi durumunda İran'ın baştan aşağı yeniden imar edilebileceği dahi konuşuluyor. Kısacası İran'ın elini kolunu bağlayan net bir yaptırımlar süreci desteğin resmiyete dönmemesi sonucunu getiriyor. Üstelik İran'ın önünde net bir Arjantin örneği de mevcut. Hadi gelin 1994'e gidelim. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Yahudi kültür merkezi olan AMIA binası bombalandı. Tam 85 kişinin öldüğü, 300'den fazla insanın ise yaralandığı bu saldırının ardından Arjantin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği onlarca ülke tek bir resmi açıklama yapmıştı. Bu saldırı Hizbullah tarafından yapıldı ancak her şeyi İran planladı. Bu resmi açıklamalar uluslararası arenada İran'ın elini daha önce hiç olmadığı kadar güçsüzleştirmiş, ciddi bir dışlanana dönüşmesi sürecini başlatmıştı. Güncel İran yönetiminin bu olaydan da ders çıkardığını söyleyebiliriz. Peki İran resmiyete dökülmeyen desteğini hangi noktalarda sağlıyor olabilir? Öncelikle burada karşımıza yine istihbarat çıkıyor. Birçok farklı analist Hamas'ın başlattığı operasyonun özellikle zamanlama açısından İran istihbaratı desteğiyle planlanmış olabileceğini söylüyor. Çünkü gün alelade bir biçimde seçilmemişti. Bir gün öncesinin yani 6 Ekim'in Yahudilerin dini bayramı olan Yom Kippur'a denk gelmesinden bahsediyorum. 6 Ekim 1973'te Mısır'ın İsrail'e yönelik başlattığı savaş da aynı güne denk geliyordu. Bu da İsrail ordusu ve polisinin hazırlıksız yakalanmasını kaçınılmaz kıldı. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. İsrail Emniyet Güçleri dini bayram sebebiyle nispeten daha rahat bir günlerinde oldukça güçlü bir müdahaleyle karşı karşıya kaldı. Böylesi bir planlama İran istihbaratının genel çalışma prensiplerine oldukça yakın görünüyor. İran istihbarat ekolünün özel günlere, misillemelere ve tarihe not düşme çabalarına daha önce de tanık olmuştuk. Tabii ki olası tek destek istihbarat üzerinden karşımıza çıkmıyor. וגם אל מול מקבלי ההחלטות מהמבצע ועד לדרג ההחלטות הגבוה ביותר, ואני מתכוון לכך. מחירים אלו ייגבו בדיוק רב, בעומק איראן, גם בלב טהרן. Silah, mühimmat desteğinin de el altından ve hatta çok daha öncesinden yapılmış olabileceği yüksek sesle dillendiriliyor. Hamas'ın askeri kanadının yaklaşık bir yıldır İran güvenlik güçleri tarafından eğitilip donatıldığı da henüz Aksa Tufanı operasyonu başlamadan önce dahi konuşulan bir detaydı. Yani İran, Hamas'ın İsrail yönelik operasyonlarından hiç de mutsuz olmadığı diyebiliriz. Peki bu savaş İran'a ne kazandırabilir? Öncelikle İsrail'in bu savaş dolayısıyla yaşayabileceği irili ufaklı tüm kayıplar İran'ın işine fazlasıyla gelecektir. Bununla da sınırlı kalmayarak özellikle Arap devletlerinin İsrail'e karşı İran'la aynı çizgiye gelmeleri de ülkenin başlıca taleplerinden biri konumunda. Yani İran, İsrail-Hamas arasındaki savaşın kazananı olmak için bekliyor diyebiliriz. Bu ülkede sözü geçen isimlerin yaptığı birçok açıklamaya da yansımış durumda. Yani özetle İran'ın Hamas'ın yaptığı operasyona yönelik soyut ve somut destekleri olduğunu söyleyebiliyoruz. Ancak burada resmi bir doğrulama olmadığı için tarafların söylemlerine bu destek yansıyamıyor. Burada öne çıkan desteğin ise daha çok istihbarat konusunda olduğunu da bir kez daha belirtelim.
Peki son olarak şu soruya cevap arasak nasıl olur? Bundan sonra ne olacak? Birçok farklı batılı kaynağın iddia ettiği gibi Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a yönelik bir saldırı silsilesi başlatabilir mi? Bu konuda da GZT istihbarat içeriklerinden tanıdığınız akademisyen doçent doktor Ali Burak Darıcılı'ya danıştım. Hocanın yorumu şu şekilde. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri İran'ı zora sokmak için toplumsal karışıklıkların peşine düşebilir diyor. Hatta bunun silahlı bir müdahaleden çok daha etkili olabileceğini de ekliyor. Ancak ihtimaller sadece bununla da sınırlı değil. Daha düşük bir ihtimal olmakla beraber İran nükleer tesislerine yönelik sınırlı düzeyde hava saldırıları planlanabilir. Ancak bu saldırıların topyekün bir savaşa dönme ihtimali oldukça düşük duruyor. Evet, sona geldik. İsrail-Hamas savaşında İran'ın konumunu ve olası senaryoları masaya yatırmaya çalıştık. Sizin de konuya ilişkin yorumlarınızı bekliyorum. İçeriğin burasına kadar geldiyseniz abone olduğunuzu umuyorum. Ben Nazif Menteş, izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani İran, Hamas'ın İsrail yönelik operasyonlarından hiç de mutsuz olmadığı diyebiliriz. Peki bu savaş İran'a ne kazandırabilir? Öncelikle İsrail'in bu savaş dolayısıyla yaşayabileceği irili ufaklı tüm kayıplar İran'ın işine fazlasıyla gelecektir.